Batık Köy'ün, Batık Camii'nin minaresi burası arkadaşlar. Arkadaşlar sadece Türkiye'de Halfeti'de yetişen kara gül. Buradan da marinayı görüyorsunuz arkadaşlar. Halfeti Marina. Dışı böyle. Ekmek davası ha. Ekmek mücadelesi. Bakın ekmeği attım. Balıkların saldırısını bekliyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Toplandılar. Evet, aldılar, yürüdüler. Ekmek kavgası arkadaşlar. Oo, nasıl saldırıyorlar? Yani Nergiz'i her gören genç kız aşık oluyormuş. Her gören genç kız aşık oluyormuş. Bundan dolayı da Nergiz de kimseye yüz vermediğinden dolayı bu civarda genç kızların intiharı artınca arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Urfa'nın Halfeti ilçesindeyim. Bugün size hem Halfeti'yi göstereceğim hem de burada Halfeti'de marina var. Yani Halfeti'de marina olduğunu duyunca belki şaşıracaksınız. Çünkü Urfa'ya deniz ne zaman geldi diye düşünebilirsiniz. Urfa'da deniz yok ama Urfa'da Birecik Barajı'nın bulunduğu yerde arkadaşlar tekneler insanları barajın üzerinde gezdirerek buradaki daha önceki tarihi ve turistik öneme sahip yerleri gezdiriyorlar, gösteriyorlar. Çok güzel bir eğlence oluşuyor burada. Akşamları da burası restoranlar falan var, böyle güzel restoranlar. Oralarda oturup yemekler falan yiyebiliyorsunuz. Güzel bir şekilde yapılmış buralar. Ben size buraları biraz göstereceğim. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Halfeti Belediyesi ve buradaki yerel işletmeler böyle güzel tesisler yapmışlar. Belediye de burada insanların sosyalleşeceği böyle güzel yerler yapmışlar. Buradaki parklarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Mesela bakın, ben buradaki restoranı göstereyim. Güzel restoran. Dubalarla buradaki barajın üzerine böyle oturtulmuş. Kara parçasına bağlanmış arkadaşlar. Bir de size biraz da baraj suyunu böyle göstereyim. Burası 80 kilometreye kadar gidiyormuş arkadaşlar. Yani ta ileriye 80 kilometre kadar gidebiliyorsunuz. Hatta 2 tane de asma köprü yapmışlar şurada ileride. Şu Fırat Restoran yazan yerin arka tarafında 2 tane de asma köprü yapmışlar. O asma köprülerle ne yapıyorsunuz? Karşıya geçebiliyorsunuz dostlar. Yani suyun karşı tarafına geçebiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Kıyının karşı tarafında hemen şurada bir beyefendi çok güzel bir villa tarzı bir ev yapmış. Bir de biraz daha ilerisinde şu vadinin hemen aşağısında bir tane daha ev var orada. Bunları da burada zengin bir iki tane iş adamı yapmış. Yani çok güzel de yapmışlar. Sakin. Burası hatta Türkiye'nin en sakin ilçelerinden biriymiş arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, tekneler burada. Buradaki irili ufaklı teknelere, tabii yani grup tekneleri genellikle en küçüğü 36 kişilik. Buradaki suyun içinde de balıkları görüyorsunuz. Ben balıkları da göstereyim arkadaşlar. Burada ismini ilk defa duyduğum bir balık çeşidi de var. O balığın da ismini biraz sonra ya videoya eklerim ya da biraz sonra bir yerde gördüğümde size söyleyeceğim. Ama buraları biraz daha temiz olabilirdi arkadaşlar mesela. Tabii burası deniz değil arkadaşlar. Baraj gölü. Yani böyle baktığınız zaman bakın balıkları görüyorsunuz. Buradan da marinayı görüyorsunuz arkadaşlar. Halfeti Marina. Dışı böyle belediye tarafından yapılmış. Bir de buraya has bir balık türü var arkadaşlar. Burada hem alabalık hem de şabut balığı diye bir balık varmış. Şabut balığı. İlk defa duydum. Balıklar ekmeklere saldırmaya başladı ama ördekler onları, kazlar rahat bırakmıyor bakın. Kazlar gelmeye başladı. Ekmeklere hücum. Balıklar ekmeği var ya nasıl götürüyorlar. Bakın nasıl saldırıyorlar. Balıklar nasıl saldırıyor değil mi?
Bunlar ne balığı? Alabalık mıdır? Çabut mu? He? Sazan mı bunlar? Allah Allah. Baksana abi balıklar. Balıklar var ya nasıl zıplıyorlar. Ekmek davası ha. Ekmek mücadelesi. Yasak değil mi abi bunları tutmak? Evet arkadaşlar böyle bir yerdeyiz şu an. Buraya geldik. Şu an teknelerin hareket etmesini bekliyoruz. Bakalım ne zaman hareket edeceğiz belli değil. Bakın ekmeği attım. Balıkların saldırısını bekliyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Toplandılar. Evet, aldılar, yürüdüler. Ekmek kavgası arkadaşlar. Oo, nasıl saldırıyorlar? Bakın, binlerce balık oldu ha. Her birisi birer parça koparıyor. Sazan balığıymış arkadaşlar bunlar. Bunlar sazan balığı. Sazan gibi atladın diyorlar ya. O deyim buradan gelmiş olsa gerek. Sazan gibi atlıyorlar işte. Aslında Halfeti'nin %40'ının sular altında kaldığı söyleniyor. Yani eski Halfeti'nin yaklaşık olarak şehrin %40'ının buradaki Bilecik Barajı suyunun altında kaldığı söyleniyor. Hatta Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil'in ilk 4 yazımı, yani 4 aziz tarafından 4 ayrı yerde yapıldığı söyleniyor, yazıldığı söyleniyor. Aziz Yohannes'in, yani Yuhanna'nın ise Halfeti'deki bir mağarada İncil'lerini yazdığı söyleniyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir hikayesi var arkadaşlar. Yani bu Halfeti'nin şöyle bir hikayesi var. Onu da söyleyeyim. Yani bir efsane arkadaşlar bu. Derler ki Rum Kale Bey'inin çok yakışıklı bir oğlu varmış. Çok yakışıklı bir oğlu varmış. Onun ismi de Nergiz'miş. Nergiz, yani Nergiz'i her gören genç kız aşık oluyormuş. Her gören genç kız aşık oluyormuş. Bundan dolayı da Nergiz de kimseye yüz vermediğinden dolayı bu civarda genç kızların intiharı artınca Rum Kalesi'nin beyi alıyor oğlunu bir kuyunun içine saklıyor. Yani derin bir kuyunun içine saklıyor. Çünkü burada genç kızların intiharı söz konusuymuş. O genç kızlara acıdığından dolayı alıyor oğlunu bir kuyunun içinde saklıyor. Kuyunun içinde de tabii su varmış. Çocuk çok yakışıklıymış yani. Nergis isimli çocuk çok yakışıklıymış. Suya yansıyan kendi resmini gören Nergis kendisine aşık oluyor. Kendisine aşık oluyor. Eğilip iyice bakmak isteyince suyun içine düşüp boğuluyor. Yani böyle de bir hikayesi, böyle de bir efsanesi var arkadaşlar. Hatta şöyle ki rivayete göre Nergis bundan sonra dünyanın her yerine Halfeti'den yayılır. Ama Nergis hiçbir yerde buradaki kadar güzel kokmaz. Nergis çiçeği de buradan gelme. Böyle bir efsane arkadaşlar. Bu suyun da arkadaşlar yani kimileri 80 metre, kimileri 100 metre derinliğe sahip diyorlar. Yani buradaki su 100 metre. Ben biraz önce buradaki bir beyefendiye sordum. Abi 70-75 metre derinliği var diyorlar dedi bana. Evet arkadaşlar, maskemizi taktık, gözlüğümüzü taktık. Güneşin altında bekliyoruz. Zabıta memurları geldiler. Biraz sonra teşrif buyurdular, daha doğrusu zabıta memurları. Biraz sonra buradan kişi başı 25 TL olan biletlerimizi satın alacağız. Sonra teknelere doluşup yani teknenin birine bineceğiz. Burada Fırat Nehri'nin üzerinde bulunan
Birecik Barajı'nın sularının üzerinde seyir alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Hareket edeceğiz sizin için. Bakalım neler çekeceğiz. İnşallah video güzel olur. Bu arada arkadaşlar videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Hatta bazı arkadaşlar soruyorlar. Abi sen diyor işte videolarınla ilgili bildirimler gelmiyor diyorlar. Arkadaşlar abone olundu butonunun hemen yanında bir tane zil var. Zil. Onu şuraya koyuyorum. Zil. O zile tıkladığınız zaman yani abone olundu butonunun yanında bir zil var. Ona tıkladığınızda üst taraftaki tümü seçeneğini seçtiğinizde bildirimler size gelecektir. Biletimi aldım. İçeriye girdim. 25 lira arkadaşlar kişi başı. Ben 100 lira da vermeye razıydım. 2-3 saat çünkü kaybetmek hakikaten benim işimi var ya bir hayli zorlaştıracak. Çünkü Şanlıurfa'ya gideceğim. Şanlıurfa'ya 2-3 saat geç gideceğim yani. Bu da o demek çünkü sonuçta bizim bir planımız, projemiz var arkadaşlar yani. Tekne şurada hanımefendiler ve beyefendiler biniyorlar. Biz de burada marinadayız. Bu arada arkadaşlar gece de isterseniz buradaki tekneleri kiralayabiliyorsunuz. Bireysel olarak ya da arkadaşlarınızla birlikte 250-300 lira civarı bir rakamla sizi gezdiriyorlar arkadaşlar. Buradaki seyahatinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ben teknenin üst katını tercih etmeyi düşünüyorum. Çekimler yaparken hoş görüntüler elde edelim istiyorum. Zaten burada da pek yer kalmadı gibi. Böyle dostlar. Bir de buradan tekneleri göstereyim arkadaşlar size. Evet, Urfa'da deniz var arkadaşlar. Buyurun. Urfa'da deniz yok diyen arkadaşlara gelsin bu. Var mı yok mu abi? Urfa'da böyle bir deniz var. Hatta gemileri de görüyorsunuz yani. Var değil mi yani? Nihayet teknemiz harekete geçti arkadaşlar. Teknemizle şu an Birecik Barajı'nın sularının üzerinde hareket ediyoruz. Böyle buradaki yerleri size göstermeye çalışıyorum. Bir beyefendi de tam şurada, şuradaki küçük adanın hemen karşısında mağaraların olduğu yerde çok güzel bir villa yapmış. Kendisine, şahsına münhasır. Sahili falan da var, böyle kumsalı falan da var arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz yerler arkadaşlar Mezopotamya toprakları denilen topraklar. Buralarda böyle Halfetti'de de tekne turu yapacağımız aklımızın ucuna gelir miydi? Böyle tekneyle tur atıyoruz. Ben diğer tarafları da hatta buradan size Halfetti'nin merkezini de göstermeye çalışayım arkadaşlar. Buradan da baktığımız zaman Halfetti'yi hemen karşı tarafta görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan baktığımızda da karşı tarafta Halfetti'yi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. En üst tarafta bir tane de 5 yıldızlı otel yapılmış arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 saat süreceği söylenen tekne turumuz devam ediyor dostlar. Teknemiz böyle bir tekne, küçük bir tekne. O teknemizle beraber hareket ediyoruz. Böyle geziyoruz arkadaşlar. Şimdi burada batık olan bir cami var, Rum Kale var. Onları da size göstermeye çalışacağım. Maske takıyoruz arkadaşlar. Hani sosyal mesafeyi de elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz ama böyle fotoğraf çeken insanların sayesinde sosyal mesafe bazen ihlal edilmiş oluyor. Buralarda daha önce yerleşim yerleri vardı arkadaşlar. Buradaki yerleşim yerlerinin çoğu sular altında kalmak zorunda kaldı. Buradaki yerleşim yerinin yaklaşık olarak %40'ı sular altında kaldı. Çünkü baraj suyu önü kapanınca dolayısıyla sular yükseldi. Yükselince de buradaki evlerin çoğu sular altında kaldı ve ne yaptılar? Gerek belediye gerek devlet
Yeni Halfeti adında yeni bir şehir kurdu. Yaklaşık olarak eski Halfeti'ye 10 kilometre uzaklıktaki Yeni Halfeti'ye insanlar yerleştirildi. Hatta şu tepenin arka tarafında arkadaşlar. O tepenin arka tarafında yaklaşık olarak buraya 10 ile 15 kilometre arası bir uzaklığa sahip. Şuradaki tepeleri de arkadaşlar böyle göstereyim. Hoş bir yer. Yani buraya geldiğiniz zaman keyifli vakit geçirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Suyun rengine baktığımız zaman arkadaşlar yemyeşil bir renge sahip. Teknede rüzgar var. Kameraya ses nasıl geliyor tam olarak emin değilim ama teknede hareketimizden dolayı bir rüzgar söz konusu. Ne var oğlum orada? Şurada ileride bazı yapıların olduğunu görmekteyim. Oraya doğru ilerliyoruz. Ayrılıyor. Önünde incir ağaçlarının Burası yükseldiği Kralın Kızı oyun, mağarası arkadaşlar. İncirin nüshalarının çoğaltıldığı mağara olduğu ileri sürülüyor. Hatta Bazıları bir kral Yuhanna'nın kızının İncil'inin sarayı, yapraklarının bazıları çoğaltıldığı mağara diye de kutsal biliniyor oyun, arkadaşlar. Bazıları da isimsiz kahramanlar olarak tanıtılan bu mağaralar günümüzde yırtıcı kuşlar ve nesli tükenmekte olan hayvanları barındırıyor. Evet arkadaşlar, tekne turumuz devam ediyor. Şu an Fırat Nehri'nin üzerinde teknemizde şurada ileriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. İleride size göstereceğiz. Bakalım orada da neler varmış, hep beraber bir göreceğiz. Arkadaşlar şu an karşımızda görülen yer milattan önce 800'lü yıllarda insanlar tarafından insan gücüyle kazındı ve ev olarak kullanıldı. Burayı görüyorsunuz. Fakat daha sonraki zamanlarda Rumlar tarafından burası kazındı. Mezar odası olarak kullanıldı arkadaşlar. Hatta ölen insanların mücevherleri de onlarla birlikte gömüldü. Hatta başına da bekçi falan koyuldu. Buna da o yüzden mezar dairesi, mezar odası denmektedir. Şuralarda da zaten değişik çapta, değişik ölçülerde böyle mağaralar görebilirsiniz. Arkadaşlar bu gördüğünüz yer Rum Kale. Doğu ve batı yönden olmak üzere iki ana giriş kapısıyla girilmektedir. Zerrin altın. Zerrin. Zer altın demek zaten. Altın kale olarak ismi daha sonra değiştiriliyor. Ama Romalılar tarafından da bu kale ve buradaki şehir kullanılmış arkadaşlar. Şöyle kaleye bakıyoruz. Fırat Nehri'nin hemen kenarına kurulu bir muhteşem, güzel bir kale. Batık Köy'ün Batık Camii'nin minaresi burası arkadaşlar. Camisiyle beraber suya gömülen minare burası, köy burası dostlar.
Rum Kale arkadaşlar. Rum Kale dedikleri kale burası arkadaşlar. Tabi buralar su altında kalınca arkadaşlar buradaki mağaraların da su altında kaldığını görmeniz mümkün. Evet arkadaşlar, burada da görüyorsunuz restoranlar falan var. Kafeler, restoranlar, böyle güzel şeyler yapmışlar. Arkadaşlar sadece Türkiye'de Halfeti'de yetişen Karagül bulunuyor. Karagül diye bir gül çeşidi bulunuyor. Bu gül çeşidinin de arkadaşlar kolonyasını, ondan sonra reçelini ve onun gibi ona benzer değişik ürünlerini yapıp satıyorlar. Şöyle bir mağazada mesela böyle geldiğim Songül Siyahgül kolonyaları Halfeti diyor. Böyle ürünler satıyorlar. Bugün de buraları böyle gezmeye devam ediyoruz dostlar. Arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum ve like'larınızı bekliyorum. Ayrıca Halfeti ile ilgili, buradaki antik şehirle ilgili, gezdiğimiz bölgelerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yorum kısmına yazın, bakalım. Düşünceleriniz nelerdir, fikirleriniz nelerdir, fikirleriniz nelerdir hep beraber bir görelim. O yüzden like'lara teşvik ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.